diyor. Kendine müzisyen ses analizi. Kendine müzisyenin analizlerini isteyenler oluyor. Bakalım. Ben onu bir ara ayırmıştım sizden gelenlerden. Daha sonra izlelere. Son 2-3 haftadır yoğun bir trafikle istiyorsunuz. Eğer onu bulabilirsem burada. Şuralarda ayırdım. Evet, kendini müzisyen sen ağlama söylüyor. Bakalım. Peki. Geldim arkadaşlar. Evet, bakalım. Kara gözlerinden bir damla yaş. Şimdi söylemeye başlarken yani olayı biz analiz ediyoruz arkadaşlar. Anlatmaya çalışıyorum size. Burada kulaklıkla şarkı söylüyor. Kendini kulaklıktan duyuyor. Genel anlamda bir şey söyleyeceğim. Şimdi kulaklıkla şarkı söylemekle kulaklıksız şarkı söylemek arasında dağlar kadar fark vardır. Yani o nedenle stüdyo okumalarınız, ki kanalda da böyle bir video var biliyorsunuz. Yani stüdyo okumalarında karşılaşacağınız ilk şeylerden biri bu kulaklıkla okumaya alışmaktır aslında. Biraz şimdi biz kulak duyumu olarak seslerimizi kulaklıksız söylediğimizde, şu an söylediğimiz halde daha doğrusu daha iyi algılıyoruz, daha rahat algılıyoruz. Çünkü çocukluğumuzdan itibaren hep sesimiz odada, farklı yerlerde bu çarpmalarla beraber, yani sesinizi gönderiyorsunuz, işte ne bileyim karşınızdaki perdeye çarpıyor, şuna çarpıyor, buna çarpıyor ve kulağınız bu duyma alışkın oluyor. Siz şimdi ellerinizle şu kulaklarınızı kapadığınızda bile konuşun ve ellerinizle kulaklarınızı kapayın. Gördüğünüz gibi bir anda her şey sağırlaşmaya başlıyor. Müziği karaoke biçimde kulağınıza verdiğiniz zaman ve kendi sesinizde belli ayarlarla falan ayarlayıp duymaya çalıştığınız zaman işin hiç de kolay olmadığını anlarsınız ve uzun süreli bir tecrübe gerektirir bu. Bazı stüdyo şarkıcıları vardır ki buna çok alışkındır. Bu bir alışma devresi gerektiren bir şeydir. Kulaklıkla okuya mükemmel kulaklıkla okuyan insanlar haline gelirler. Yani iç kulaklıkla şarkı söylemek öyle kolay bir şey değildir dışarıdan görüldüğü gibi. Çünkü alışmak zaman ister. Bir kulağı kapalıdır. Hani Ferhat Göçer'in canlı yayınlarda hatırlarsanız habire kulaklığı çıkarır takar, kulaklığı çıkarır takar bir şeyleri vardı ya, görüntüleri hatırlayın. Bu nedenledir. Yani çünkü iç duyum, dışarıdan gelen duyum hep birbirine karışır. Şimdi burada benim gördüğüm kadarıyla bir kulaklık var kulağında. Bunun avantajını ve dezavantajını tecrübesine göre yaşayacaktır. Herkes de yaşayacak. Bakalım. Düşünce. Bakalım. Bir damla önce baritonal bir renge benziyor. yaş düşünce. Ses rengi güzel. Güzel bir renk. Özellikle peslerde biraz havalı ve hışırtılı kullanmayı seviyor. Damla yaş düşünce. Bakın. Kara gözlerinden bir Yani şöyle kara gözlerinden bir yaş düşünce. Özellikle bu hışırtıyı kullanıyor. Bu bilinçli yaptığınız zaman güzel bir şeydir. Ama bir alışkanlığa dönüşüp başka türlü yapamaz hale gelirseniz iyi bir şey değildir. Çünkü gözlerinden pes seslerinizin kısılmasını sağlar bir süre sonra. bir damla yaş düşün. Bu diye üzülüyorum. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce. Güzel yüzüm, yanakların ıslanır. Gördüğünüz gibi o zaman zaman küçük entonasyonlar, küçük problemler oluyor. Minik seslerde hatalar oluyor. Bunun bir numaralı sebeplerinden biri bu kulaklık olabilir. Olmayabilir ama etkisi olmadığını da söyleyemem. Son sesler çok güzel ama aradaki bir geçişlerde olabiliyor. Kara gözlerinden bir Gördüğünüz gibi hafif parça sürtön olmaya başladı yavaş yavaş. damla yaş düşünce. Yüzüm keder. Biraz fazla hışırtılı kullandığını söyleyebilirim. Biraz fazla bence. Yüreğime yansın. Bu pes sesleri kısan bir olaydır çünkü kısılır bunun sonucunda pesler. Sen ağlama. Evet, buradaki tabii parçaya yakışan kısımları da yok değil. Yani bir denge ararsanız bazı parçalara çok yakışır bu havalı okuma. Yani Bon Jovi'nin bütün parçalarında var işte, ne bileyim. Birçok parçada kullanılır zaten, bir lezzettir de kimi zaman. Bazı yerlerinde işte ben hep ama kullanılması taraftarıyım. Yani kontrollü kullanılması taraftarıyımdır her zaman bunun. Bilinçli kullanılması. Şarkıya göre. Çok yakışmış mesela Bir buna. damla gözyaşın
Işın yeter. Gönül ön bölgede. Hafif de biraz nazal. Yeter sen üzülme gülüm. Hafif var dedim ya. Hafif dizlere doğru bir problem var. Gece gökyüzünden bir Burada biraz detonelerle girmiş. Gece gökyüzünden bir damla yaş düşünce. Gördüğünüz gibi kulaklığı kontrol etmek istiyor. Çünkü içeride duyum, iç ve dış duyum birbiriyle problemli şeylerdir. Demek istediğim buydu yani. Hani gece gökyüzünden bir damla yaş. Böyle okumaya benzemez. Kapattığınızda gece gökyüzünden daha zor olabilir. Alışkanlık ve tecrübe gerektiren şeylerdir. Damla yaş düşünce. Birazcık böyle falset gibi girmek istedi ama yetmedi. Daha kuvvetli gitmesi gerekecek. Bahar gelir Daha aşağı düşüyor. ve gözlerinden bir Evet, demek istediğim buydu. İkinci dönüşünde daha sıkı girmesi gerektiğini fark etti çünkü o volüm yetmedi. Bakın. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce. Sesin gayet güzel gördüğünüz gibi. Hüzün keder Falsetto. yüreğime yaslanır. Bunlar hep burunda arkadaşlar. Yüreğime yaslanır. Bu tamamen burunda kullandığımız sesler. Burunda ses kullanmak, gene küçük küçük anlatıyorum ki yeni izleyen arkadaşlar da olur. Burunda ses kullanmak zaman zaman yakışan şekilde kullanacaksanız hiçbir şey diyemezsiniz buna. Gayet güzel. Ama bütün parçayı böyle okuyorsanız zaten ne tizleriniz çıkar ne orta tonlar. Kendine müzisyenin de şu an orta tonlarında ya da bu inişe doğru kullandığı yer kötü denmez. Gayet güzel tınlıyor. Sen ağlama. Bakın burada daha ön bölgeye parlak parlak çekti. Bir damla gözyaşın yeter. Tiz bölgede özellikle bu parlak yerlerde ses tamamen doğru yerde tınlıyor. Teknik %100 doğru. Bir damla gözyaşın yeter. Bundan sonrasına bakalım. Sen üzülme gülüm. Geliyor. Gamzende güllerini bit. Tamam, burada şimdi işte o nazal okumanın şöyle bir problem var. Nazal tizleri, ya peslerinizden tize nazal bir alışkanlığınız varsa hep ve bu hep karışıyorsa zaman zaman tizler açılmaz. Yani tizlerin başka bir yönteme ihtiyacı vardır. Şu an gırtlağını sıkarak çıkıyor. Ama normalde sen ağlama gamzenle gül, ya bu tutacağı yer. Sen ağlama gamzenlerin biter yollarıma. Ağız içine indirmesi gerekecek. Bakalım neler yapacak. Biraz boğazına doğru düştü bunun burundan dolayı. Sen üzülme gülüm. Gamzende güllerini biter yollarıma. İyi, gayet güzel. Taş koysalar döneceğim gözlerinden. Gırtlak sıktığı yer ve sonrasında sesi kontrol edişi güzel bir bariton renk örneği. Her şey temiz bir şekilde bariton bir rengin genişliği içinde çıktı. Daha iyi olur mu? İşte bu anlattığım şeyler aslında kendisini daha da iyi yapıcı şeyler. Onlara da eğer bilinçli yaptığı sürece çok çok daha iyi sonuç alacağı bir sese dönüşür. Yaşlarını Ses burunda şu anda. sileceğim. Sonra falsettoya geçiyor zaten. Yeter sen üzülme gülüm. Dedim. Koysalar Buraları falsetto almış zaten. Bitiriyor. Atmosfer mükemmel olmuş yalnız. Arkada çakan şimşekler falan yıkılıyor. Bazen bazı parçalara bakarken şey önemli. Atmosfer çok önemli. O atmosferin içinde bazı şeyler, insan algısı böyle bir şey çünkü. İzlediğiniz bir görüntü varsa görüntünün içinde çok şey sizi etkiliyor. Kanalda bir sürü video yayınlıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoların içinde giydiğiniz kıyafet, ambiyans, seyircinin reaksiyonu sizi farkında olmadan şarkıcının birçok şeyini incelemeye veya incelememeye sevk ediyor. Çünkü zihniniz birçok şeyle meşgul oluyor. Şimdi bu atmosferde arkadan şimşekler çakan bir şekilde şarkıyı dinlediğiniz zaman
aslında hafif körleşebilirsiniz çünkü son derece etkileyici geliyor size. Ama ben hani işin içinde böyle bit yeniği arar gibi size bir şeyler çıkarıyorum ki dikkat edecek şeyler olsun. Çünkü bu zaman zaman kullanılan teknikler şarkıcının işine de yarar. Fakat uzun süreli performanslarda işine yaramadığı da olur. Ama burada genel olarak performans birkaç yani o kulaklıkla okumanın veya işte karaoke söylemenin dezavantajıyla biraz hafif içinde detoneler de olan ama ambiyans ve söyleme motivasyonu bakımından çok başarılı olan bir video olmuş ve şarkı olmuş.